Herkese merhabalar, Şehirde Arı sayfasına hoş geldiniz. Bugün kovanımın genel durumunu kontrol edeceğim ve kullandığım bütün ekipmanları dezenfekte ettikten sonra kovanımı açacağım. Bugün yanımda körüğüm, hazırladığım kekikli ve naneli su var. Yakın bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine kekikli naneli su hazırladım. Arıların sakinleşmesine daha çok yardımcı olduğunu söylemişti. Bugün bunun denemesini yapacağım. Onun dışında da kovanın üstüne bulunan propolis tuzağının %70'i doldurulmuş. 1-2 hafta sonra da propolis hasadı gerçekleştireceğim. Geçen haftaki yaptığım kontrollerde bal akımı gerçekleştiği için 3. kata 3 tane temel petek verip yanına da tam boy şerbetlik yerleştirmiştim. Ve bu peteklerin kabartılması için de 5 su 1 şeker oranındaki şerbeti hazırlayıp kovana vermiştim. Bugün o peteklerin durumunu kontrol edeceğim. Kabartılıp kabartılmadığını. 3. katta bulunan şerbetliği de çıkartacağım çünkü onunla şu an işim bitti. Hem bana daha rahat bir çalışmalarını sağlayacak. Bu 5 su 1 şeker oranındaki şerbeti verme amacım da şu. Eğer ben o şerbeti vermezsem çıta başına 1 kilo bal yiyecek arılar. Bal mumunu örmek için. Zaten buraya koyduğum çıtalarda süzme balda kullanılacağı için sıfırdan ham petek ördürmeye gerekli bulmuyorum. Zaten bu verdiğimiz şerbeti de işçi arılar hemen tüketeceği için hiçbir şekilde bala karışmayacaktır. Çünkü şeker miktarı çok az. Balın içine karışması için de zaten 2'ye 1 oranında ya da 2'ye 2 oranında şerbet vermem gerekiyor. Zaten bu 5'e 1 oranındaki şerbeti de arılar direkt şekere ulaşmak için suyu uçurup şekeri emdikten sonra direkt peteği örmeye gidiyorlar. Eğer bunu yapmazsam kovanımda koyduğum çıta başına söylediğim gibi 1'er kilo bal kaybetmiş olacağım. Onun dışında bu sezon bizim için güzel geçecek. 3. kat atarken biraz korkum vardı ama bu korkularım yersiz olduğunu görüyorum şimdi. Bu sene güzel bir bal hasadı yapacağız. Gidişat öyle gösteriyor. Sadece üst kattaki arı yoğunluğu biraz azalmış. 3. kata da bir kapalı yavru çıkarttıktan sonra arılar petekleri daha hızlı kabartacaktır. 1. katında şu an çok yoğun olduğunu tahmin ediyorum. Zaten birazdan da bakarken bunu görmüş olacağız. Şu an kovan ballı olduğu için ağırlığı ciddi bir şekilde arttı. Katları kaldırmak artık daha zor bir hale geldi. Bu fazla kat atmanda böyle bir sorun var. 3. katta bulunan çıtalar görmüş olduğunuz gibi balla kaplanmış vaziyette. Şu an bal akımı başladı ve ciddi bir şekilde bal geliyor. Tahminen 1-2 hafta içinde de bal hasadını yapmış oluruz. Ve 3. katta herhangi bir ana arı yüz göremedim. Bu da ana arının kokusunun 3. kata kadar çıktığını gösteriyor. Karniyolalarda maalesef böyle bir söz konusu değildi. Kovanın içinde bulunan karniyolaların tamamı ölene kadar bu heves memeleri yapılmaya devam edecektir. En azından böyle olacağını tahmin ediyorum. Kovan tamamen Belfast'a döndüğünde de herhangi bir ana arı yüzü yapılmayacağını düşünüyorum. Şu an ana arı kokusu 3. kata kadar çıkıyor ama dediğim gibi tekrardan devam edecektir. Bu yüzüme de ara ara kekikli naneli su ya da hazırlamış olduğum sirkeli suyu sıkıyorum. Ter kokusunu hissettikleri anda direkt yüzüme uçuşuyorlar. 2. katta peteklerin üstündeki bal mumların hepsini toplayacağım. Şu an yoğun bir şekilde nektar geldiği için arılar bütün boşluklara petek örmeye başlamışlar. Bu kovanın üstüne koyduğum tahta parçası da arıların sıcaktan dolayı salgılanlaşmaması için. Çünkü şu an saat 5 civarı, hava sıcaklığı fazla olduğu için arıların agresifleşmesini istemiyorum. 2. kattaki bütün çıtalar da dolmuş. Hatta duvar çıtaları sırlanmaya başlamış. Bu kekikli naneli su hazırlanmadaki amaç da arı yoğunluğu çok fazla olduğu için kovana çalışmakta biraz zorlanıyorum. Hem arının sakinleşmesini sağlamak hem de yukarıya toplanan arıları aşağı indirmemizi sağlıyor. Bu kekikli naneli suyun da şöyle bir avantajı olacağını düşünüyorum. Biz kovanı kapatırken genelde kenarda hep ölü arılar oluyor. Kovanı kapatmadan önce de kekikli naneli suyu sıkıp öyle kapatacağım. Hem bu sayede arılar yukarı çıkmayacağı için kovanın kenar kısmında da arı ölümleri gerçekleşmeyecek. Zaten kekikli naneli suyu sıktıktan sonra arıların nasıl aşağı indiğini görebilirsiniz. Hem bu kovanı serinletmeye yarıyor hem de varroa ile mücadele için etkili bir yöntem. Şu anda çıtaların bazı yerlerinde dalaklar mevcut. Bu dalakların hepsini alacağım. Çünkü balları süzeceğim için makinede sıkıntı çıkartacak. O yüzden dalak örmelerini istemiyorum. Bu sırada da balın bir tadına bakacağım. Bizim bulunduğumuz bölgedeki çiçek ve ağaç miktarı çok fazla olduğu için balımız çok çiçekli bal türüne giriyor. Arılarımızın topladığı bal çok lezzetli. Hafif ama keskin bir tadı mevcut. Şehrin içinde olduğumuz için böyle bir artısı var. 2. katın yoğunluğu şu an gayet güzel. Sadece arıların 3. kata biraz daha çıkmasını sağlamam gerekiyor. Onun dışında popülasyonumuz çok güzel gidiyor şu an. Tahmini planımız şu şekilde olacak.
Zaten bal akımında olduğumuz için arı yoğunluğumuz tam istediğimiz düzeyde. Bu çıkan tarlacı arılarımız görevlerini tamamlayıp öldükleri anda balların çoğu zaten sırlanmış olacak ve biz hasat yaparken bu tarlacı arılar hayatlarını kaybetmiş olacak. Bunun da bize sağlayacağı fayda şu: bu görevini yapan arılar kovanda boş yere beklemeyeceği için bal tüketimi de sağlamayacaklar. Ve bu tarlacı arılar da bal stoğunu tüketmeden görevlerini tamamlayıp bize bal hasadında daha çok bal sağlamış olacaklar. İstediğimiz popülasyon yöntemi bu şekildeydi. Şu an çıtaların sırlanması eşit miktarda gidiyor. Çıtaları tek tek beklemek zorunda kalmayacağım. Eşit bir şekilde hasat yapmış olacağız. Bu da hasat yaparken işimi çok rahatlatacak. Geçen haftaki yaptığım kontrolde yarım şerbetlinin altına erkek gözleri atılmıştı. 1-2 tane larvayı açtıktan sonra içlerinde varroa olduğunu gördüm ve oradaki petekleri imha ettim. İmha ederken de şu şekilde yaptım. Petekleri komple kesip erkek gözü bulunan peteği elimle sıktım ve arı sütlerini kabın içine topladım. Daha sonra bu kabı yalamalar için arılara verdim. Çünkü o besinin çöpe gitmesine gerek yok. Çok değerli bir besin arılar için. Zaten kovanın önüne koyduğumda da arılar bunu hemen yalamaya başladılar. Şu anda bal akımı geldiği için yarım şerbetliğinin altına hemen petek örmeye başlamış arılar. Burası da zaten bir gün içine kabartılacaktır. 2 hafta önce koyduğum karakovan çıtamı da arılar komple örmüş. Ama şöyle bir sıkıntı var. İçine hep erkek gözleri atılmış. En azından öyle olduğunu düşünüyorum. Bunun bir 7 gün sonra kontrolünü yapıp eğer erkek gözleri varsa yine aynı şekilde imha edeceğim. Bal akımı gerçekleştiği için ana arının yavru atımı azalmış. Bu da normal bir şey. Kovanın sakinliğinin en önemli etkenlerinden bir tanesi de ana arı. Benim bu kovanım zaten sakindi ama ana arı gelince ekstradan bir sakinlik gelmiş kovanın. Çıtaların kenarlarını da işaretliyorum ki eğer çıtanın yönlerini karıştırırsam bu işaretlere bakarak tekrardan kovana yerleştiriyorum. Çıtanın yönleri şaşırmamış oluyor. Çünkü ben oradaki bir çıtayı ters koyduğum zaman bu arıların düzenini bozulmasına neden olacak ve kovanda bir kargaşa yaratmasına sebep olur. O yüzden ona dikkat etmek önemli biliyorsunuz. Kovanda işaretlediğim çıta polenli ve ballı olan bir çıta. Eğer sıkıntı yaşamazsak bu çıtayı kışın arılara vermek üzere ayıracağım. Çünkü kışın polene ve bala ihtiyaçları olacak arıların. Bunun dışında alt katın yoğunluğu bir tık fazla. Kovanı biraz rahatlatmamız lazım. Arının şu an yoğunluğu problem çıkartacak kadar yoğun değil. Sadece bir tık daha rahatlatmamız gerekiyor. Bu da arıların daha rahat çalışması için. Onun dışında alt katın durumu çok iyi. Arıların polen stoğu şu an güzel. Sadece alt kata biraz daha nektar toplamaları gerekiyor. Bunun dışında alt katın durumu gayet iyi durumda. Arıcılığa yeni başlayacak arkadaşlar için ufak bir bilgi vereyim. Çünkü bunun sıkıntısını daha önce ben de yaşamıştım. Bu işe ilk başladığımda bal akımının nasıl gerçekleştiğini ben de anlayamıyordum. Bunun çok kolay bir yöntemi var. Kovanı açtığınızda çıtaların üstü ve yan tarafları bembeyaz oluyor arkadaşlar. Şimdi bir fotoğraf paylaşacağım. Arılar çıtalardaki petekleri ekstradan genişleterek bembeyaz hale getirip bu da kar gibi bembeyaz oluyor. Çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz bal akımını. Şu an yeni Belfast ana arımızı görebilirsiniz. Ve karniyol ana arısıyla karşılaştırdığımızda da boyutu 1,5 kat daha büyük. Şu an çok seri bir şekilde yavru atıyor. Kovandaki karniyol arılar da Belfast ana arımızı kabul ettiği için herhangi bir saldırganlık göstermiyorlar. Şimdi üst kata arıların biraz daha çıkması için alt kattan kapalı yavrulu çıtayı 3. katın ortasına yerleştireceğim. Hem bu sayede yukarıdaki balların sırlanması biraz daha hızlanacak hem de 1. katın yoğunluğunu bir tık daha azaltmış olacağız. Yukarıya koymuş olduğum kapalı yavrulu çıtanın boş kısımlarına arılar zaten direkt nektar dolduracaklar. Kapalı yavruların çıkmasından sonra da gözler tekrardan nektar dolu sırlanacağı için orada bize hasatta herhangi bir sıkıntı yaşatmayacak. Zaten bu bahsettiğim işlemler çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek. 3. katta sırlanan çıtalar zaten hemen hasat yapılmayacak. Bu çıtaları yine belli bir süre boyunca kovanda tutmam gerekiyor nemlerini atmak için. Bu çıtaların nemin azalması dıştan içe doğru gittiği için verdiğimiz kapalı yavrulu çıta herhangi bize bir gecikme yaratmayacak. 3. kata koyacağım çıtayı da daha önce de söylediğim gibi tekrardan silkerek koyacağım. Erkek arının yukarı çıkmasını istemedim, daha önceden söylemiştim. Şu an kovana koymuş olduğum temel petekli çıtayla beraber kovanım 29 çıtaya çıktı. Bunu da yeni başlayan bir aracı için iyi bir oran olduğunu düşünüyorum. Bu peteğin de hemen kabartılması için 5 su 1 oranındaki şerbeti verdikten sonra kovanı varroa ile mücadele için ardıç kartlarını ve uçucu yağları koyduktan sonra kovanımı kapatacağım. Bu sene varroa ile mücadelemizi güzel yaptık. Şu an kovanın içinde herhangi bir varroa zararı gözükmüyor. Bu sene bir aksilik yaşamazsak varroa zararı yaşamayacağız geçen seneki gibi. Bugünkü kontrollerim bu kadar. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.